Şimdi Ayhan abi, Evet. bu FX35 Infinity. Bu aracı ne zaman ilk aldın, ne zaman geçtin, daha önce kullandığın araçlar neler? Yani Çok çeşitli araçlar kullandım. Ama 2002-2003 yıllarından itibaren de aklımın bir köşesinde bir Infiniti var. FX modeli var. zaten o Ee, yıllarda çıkan yani en sport, en SUV güzel 2000 araç o yılında herhalde. çıkıyor ilk Amerika'da. Ama Türkiye'de 2003'ten itibaren var. O da özel ithalatla gelen araçlar, bayi aracılığıyla gelen araçlar 2010 yılında başlıyor. 2010 yılında 37 olarak Türkiye'ye bayi çıkışlı olarak geliyor. Daha sonrasında 2011, 12, 13 diye FX30 dizel ve QX70 olarak geliyor. 2015'ten sonra da gelmiyor. Ama bu zamana kadar gelen yaklaşık 400'ün üzerinde araç var Türkiye'de. Ama yetkili servis Bayraktar gibi olmuyor mu Bayraktar? Bayraktar Otomotiv ana distribütörü, Türkiye distribütörü ama İşte onlar getiriyor ama. FX modellerini 2010 itibariyle getirmeye başlıyor. Diğerleri hep özel ithalat, özel galericilerin, otomotivcilerin özel ithalatla getirdiği araçlar. Evet. Bu bizim kullandığımız araçlar, benim kullandığım araç öyle yani. 2010 model ve hariç 2009'a kadar olan tüm araçlar özel ithalatla geliyor. Türkiye'de satışı sadece galericiler tarafından getiriliyor. Yani özel ithalat. Ben özel vergi önerileri getirilmiş arabalar. Eskiden bu araçlarda bir de şöyle bir düşünce var insanlarda. Özel ithalat olduğu için ÖTV'si yanlış vesaire ödendi diye de söylenebiliyor. Bu Vergi araçlarda barışı gibi bir şey çıkıyor. vergi barışıyla alakası yok. Bunların barışı yapılmış, ona da girmeyen araçlar bunlar. Yani 2010 yılından sonra bu işlemler yapıldığı için 2010'daki ondan sonraki araçlarda vergi barışı var. Öncekiler zaten affedilmiş oluyor. Zaten de düzgün getirilmiş araçlar. Genelinde ben baktığım kadarıyla çamaşır makinesi ve elektrik süpürgesi olarak gelmemişler. Araç olarak gelmişler. Evet, olarak gelmişler. İlk 2010-11 yıllarında heveslendik almak için. O zamana kadar BMW kullanıcısıydım ben. BMW meraklısıyım ve uzmanıyım da, onu da söyleyebilirim aynı zamanda. Ondan sonra 2005 model gece mavisi bir FX35'imiz oluyor. Ankara'da Labarna Otomotiv'den aldım bu aracı. Labarna Otomotiv'i eğer izlerse bilirler. Birçok badireyle aldım bu arabayı. Param yetmedi vesaire. Sağ olsunlar yardımcı oldular her konuda. Labarna Otomotiv sağ olsun yardımcı oldu. Bayram arifesiydi. Aldım arife günü. Hatta son mesaiydi. Zar zor satış aldım. Çıktım. Ankara'dan aldım. İstanbul'a gelirken araç otobanda beni bir yolda bıraktı. Ama stop ettim, aldığım yeri aradım vesaire. Sonra tekrar maça bastım, hiçbir şey yok. Sorunsuz bir şekilde evime geri geldim. Bayramın birinci günü eşimle dolaşırken 3 bobin birden yandı. Ve yolda kaldı araç. 2005 bakımsız bir araçtı çünkü. Daha sonrasında o tarihlere tabii Nissan ve Infiniti'ye kim bakar servis olarak bilmediğim için internet araştırması sonucunda Bostancı Sanayi'de Yahyalı Nissan, Bünyamin Usta'nın yeriyle tanıştık. Sağ olsunlar bayramın birinci günü dükkanı açıp bobinlerimi değiştirdiler. Sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam ettim. Tabii bu araçların kronik hastalıkları bobin. Zaten bobin yapma olanı var. Daha sonrasında Infiniti maceramız başlamış oldu. Kafadan bobin sorunuyla. Ama araçlarda genelde torpidolarında yıpranmalar oluyor vesaireler oluyor. Donanımlı bir araç olduğu için elektronik aksamlı vesaire hor kullanmalarından olduğu sorunlar çıkabiliyor. Ben tabii biraz araç meraklısı ve çevrem olduğundan dolayı Alcantara torpido kaplaması yaptırdım. Ben gördüm o aracı geçenlerde Bostancı'da. Ondan sonra çift ekrana dönüş yaptık. Amerika'ya has araçlar olduğu için bunlar. Navigasyonu ve radyosu buçukludur. Yani FM'i. Euro değil, ABD uyumludur. O yüzden ben çift ekran Android dönüşümü yaparak saati iptal edip ön kamera ve arka kamera Ben ilk koyup defa o arabada gördüm zaten. Normalde küllüğün bardaklığını oraya takıyorlar.
ekranı biraz O tuhaf bir oluyor. enteresan tabii. Ondan sonra onu kullandık belli bir süre. Tabii bakımları meraklıyım, biraz da inceledim. Çok sorun çıkarmadı ona. Ama şu an günümüzde 2003 ve 2008 aralığındaki FX35'lerde özellikle ilk bakılması gereken yerler lifte kaldırılıp yağ kaçak olup olmadığına, kurcalanmadığına bakmak gerekiyor. Veya kaportaya bir yere elinizi dokunup vuruntulu çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer bunlar yoksa ve yıpranma da yoksa araçta alınabilecek en nadir arabalardan biri. Daha sonra onu uzun süre kullandık. Hep yeni kasa hevesiyle devam ettik. Sonra araştırmalarım sonucunda önce Renegade firmasında bir body kit gördüm yeni kasada. Daha sonra SCL Performans Rusya'da, Armavir bölgesinde Drago body kit gördüm. Dedim ben alacağım, yapacağım. Adana'dan bir arkadaşımdan o arada gene bir F30'a dönüş oldu kısa bir süreliğine. Gittim FX37 2010 model füme renkli bir FX37 satın aldım. Alır almaz İstanbul'a gelip Adana'dan hemen hazırlıkları yapıp Rusya'ya gittim araçla. Body kit'i koydurdum.